Bir zamanlar Amerika'nın yaldızlı çağı denilen o ışıltılı ama bir o kadar da acımasız günlerinde bir adam çıktı ortaya. Çelikle değil, petrolle de değil, sadece küçücük bir şeyle, sakızla koskoca bir imparatorluk kurdu. Onun adı William Wrigley Jr. idi. Düşünsene, sıradan bir şekeri öyle bir fırsata dönüştürdü ki, milyar dolarlık servetlerin kapısını açtı. Ve daha da ilginci, ailesinin adı Chicago Cubs beyzbol takımıyla birlikte efsaneleşti. Ama sakın yanlış anlama. Bu hikaye sadece başarı, şöhret ve zenginlikten ibaret değil. Bu mirasın bazen nasıl bir yük, nasıl bir lanet olabileceğinin hikayesi. Başaramayan oğulların, vergiler yüzünden ailesinin ruhunu satmak zorunda kalan torunların ve en sonunda da Wrigley İmparatorluğu'nun sessizce başkalarının ellerine kayışının hikayesi. Peki William Wrigley Jr. gibi bir adam nasıl bu noktaya geldi? Onu anlamak için geriye Amerika'nın yaldızlı çağına bakmamız gerekiyor. O günler değişimin çılgınca yaşandığı yıllardı. 1860'ların sonundan 1900'lerin başına kadar demir yolları kıtayı birbirine bağladı. Chicago gibi şehirler adeta bozkırın ortasından fışkırdı. Gökyüzünü ilk gökdelenler delip geçti. Ve bu dönemde Carnegie, Rockefeller gibi devler çelikten, petrolden ve finanstan servetler kazanıyordu. Ama daha da önemlisi sıradan insanlar için yepyeni bir çağ başlamıştı. Tüketim çağı. Seri üretim sayesinde daha önce hiç görmedikleri ürünlere ulaşabiliyorlardı. Reklamcılık ise onlara bu ürünleri almaları gerektiğini anlatan yepyeni bir büyüydü. İşte böyle bir dünyada cesur olan herkesin sıfırdan bir imparatorluk kurabileceğine inanılıyordu. William Wrigley Jr. da işte tam bu dünyaya adım attı. Yanında sadece kendi inancı ve satma tutkusu vardı. Ve o bu kaynayan hırs kazanında kendi yolunu açacaktı. William Wrigley Jr., Amerikan İç Savaşı'nın başlamasından sadece birkaç ay sonra 30 Eylül 1861'de Philadelphia'da dünyaya geldi. O şehir öyle sıradan bir yer değildi. Amerika'nın sanayi ateşinin yandığı, tarihin yazıldığı bir ocaktı. Babası William Senior, dindar bir Baptistti. Kendi küçük sabun fabrikasını kurmuştu ve sıkı çalışmaya, tasarrufa ve dine yürekten inanıyordu. Ama küçük William farklıydı. Daha ilk günlerinden itibaren içi içine sığmayan, yerinde duramayan, adeta enerji fırtınası bir çocuktu. Okul ona göre bir hapishaneden farksızdı. Ezberler, kurallar, dört duvar arasında sıkışıp kalmak. Hepsi dayanılmaz geliyordu. Öğretmenleri sürekli şikayetçiydi. Çok zeki ama yerinde durmuyor diye. Çünkü zekası kitap sayfalarına değil, harekete, denemeye ve yaşamaya odaklıydı. O kadar çok kez okuldan atıldı ki artık bu ailede şaka konusu olmuştu. Babası onu azarlar, cezalandırır, sonra tekrar okula yazdırırdı. Döngü hep aynıydı. William Jr. özgürlük istiyordu. Ve bir gün henüz 11 yaşındayken cesaretini toplayıp evden kaçtı. Doğruca New York'a, o kocaman kalabalığın içine, yaldızlı çağın tam kalbine gitti. Parası yoktu, kimsesi yoktu. Sadece hayatta kalma isteği vardı. Günlerce sokaklarda uyudu. Ve yaşına uygun tek işi yaptı. Gazete sattı. Soğuk gecelerde aç kalmasına rağmen orada hayatta kalmayı başardı. Ve orada öğrendiği bir ders, hayatının geri kalanını şekillendirdi. Eğer kalabalığın içinde duyulmak istiyorsan, herkesten daha yüksek sesle bağırmayı öğrenmelisin. Bir süre sonra Philadelphia'ya geri dönmek zorunda kaldı. Ama artık aynı çocuk değildi. Sokağın sertliği ona dayanıklılığı öğretmişti. Dünyayı görmüştü. Babasının sabun fabrikasından çok daha büyük bir hayat olduğunu anlamıştı. Babasının sabrı tükenmişti. Bu oğlanı yola getirmenin tek yolu çalıştırmak diye düşündü. 13 yaşındaki William'ı kendi sabun fabrikasına koydu. Ona en ağır işi verdi. Devasa kazanları karıştırmak. Sıcak, keskin kokulu, sıkıcı bir iş. Genç William için adeta özel bir işkenceydi. Babası onun bu işte yorulup uslanacağını sanıyordu.
Ama sonuç tam tersi oldu. Wrigley orada kendi kararını verdi. Ben sabun yapmak istemiyorum. Ben satıcı olacağım. Babasına yalvardı. Satış elemanı olarak bir şans vermesi için. Babası şüpheliydi. Daha ergen bir çocuktu. Tecrübesizdi. Ama sonunda ona bir sınav verdi. Kocaman bir at arabası sabun yükledi ve Pennsylvania, New York ve New England'daki kasabaları dolaşmasını söyledi. Bu genç bir çocuk için neredeyse imkansız bir görevdi. Yollar çamurlu, kasabaların halkı şüpheciydi. Tüccarlar kolay ikna olmazdı. Ama William Jr. için bu iş bir ceza değil, özgürlüktü. At arabasıyla yolları aştı. Her kasabada kapı kapı dolaştı. Ve fark etti ki onda doğal bir yetenek vardı. Satış. İçtenliğiyle, şakalarıyla, inatçı ısrarıyla karşısındakini ikna edebiliyordu. Sadece sabun satmıyor, kendini satıyordu. Ve bir ilke edindi. Reddedilmek oyun gibiydi. Bir kasabadan en az bir tüccara satmadan çıkmayacaktı. Diğer satıcılar sipariş alıp giderken o farklı bir şey yaptı. Ürünü mağazanın en görünür yerine kendisi yerleştirdi. Bugün görsel pazarlama dediğimiz şeyi o zamanlar içgüdüsel olarak keşfetmişti. Enerjisi bitmek bilmiyordu. Yağmur, kar, çamur dinlemez, geceleri bile kasabalara girip satış yapardı. İşte bu zorlu yolculuklar onun gerçek okuluydu. Ne Harvard, ne Yale. Onun üniversitesi Amerika'nın tozlu arka yollarıydı. Ve orada öğrendiği dersler bir gün onu milyoner yapacaktı. 1891 yılına gelindiğinde William Wrigley Jr. artık 29 yaşındaydı. Evliydi, bir çocuğu vardı. Binlerce satış deneyimiyle özgüveni sağlamdı ama içi kıpır kıpırdı, hala huzursuzdu. Doğu yakası ona dar, eski ve sıkıcı geliyordu. Gözü batıya, yani Chicago'ya kaydı. O yıllarda Chicago bambaşka bir yerdi. 1871'deki büyük yangından küllerinden doğmuş, yeniden ayağa kalkmıştı. Demir yollarının kavşağı, hayvan pazarlarının kalbi, tahıl ticaretinin merkeziydi. Gökyüzüne doğru yükselen gökdelenlerin yanında gecekondular, büyük hayallerin yanında büyük sefalet vardı. Ama işte tam da bu yüzden William Wrigley Jr. için bir cennetti. Çünkü Chicago hırsı ödüllendiriyordu. Ve hırs, Wrigley'in en iyi bildiği dildi. Cebinde sadece 32 dolar vardı. Ama yanında çok daha değerli bir şey taşıyordu. Ömürlük satış deneyimi ve hiç sönmeyen bir inanç. Babasının sabun işini Chicago'da kurmaya karar verdi. Küçük bir ofis tuttu ve Pennsylvania'daki kasabalarda yaptığı gibi tüccarları tek tek ziyaret etmeye başladı. Fakat fark etti ki Chicago başka bir dünyaydı. Rekabet acımasızdı. Her gün onlarca satışçı tüccarların kapısını çalıyordu. Kalabalıkta öne çıkmak için farklı bir şey yapmalıydı. O sırada aklına eski günlerden öğrendiği bir ders geldi. İnsanlar indirimi sever ama bedava bir şeyi daha çok sever. İşte bu fikir onun kariyerini sonsuza dek değiştirecek stratejiyi doğurdu. Premium, yani ürünü satarken yanında bedava bir hediye vermek. Önce sabunla birlikte kabartma tozu vermeye başladı. Tüccarlar bayıldı. Çünkü kabartma tozunu ayrıca satıp kâr edebiliyorlardı. Siparişler büyüdükçe büyüdü. Ama kısa sürede tuhaf bir şey fark edildi. Aslında tüccarlar sabundan çok kabartma tozunu istiyorlardı. Bir başkası olsa bunu başarısızlık sayardı. Ama Wrigley fırsatı hemen gördü. Madem piyasa kabartma tozu istiyor, öyleyse kabartma tozu satacağım, dedi. Babasının sabununu ikinci plana itti. Kendi markasıyla kabartma tozu ürettirmeye başladı. Ama kaderin küçük oyunları bitmemişti. Çünkü kabartma tozunu satabilmek için yine bir hediye gerekiyordu. Ucuz, hafif, herkesin hoşuna gidecek bir şey. Cevap basitti. Sakız. O dönemde sakız aslında küçük bir eğlencelikti. Ciddiye alınmayan bir ürün. Ama Wrigley onu kabartma tozunun yanında bedava vermeye başlayınca işler değişti.
İnsanlar sakıza bayıldı. Çocuklar onu şeker gibi görüp coşkuyla alıyor, yetişkinlerse modern, hoş bir alışkanlık buluyordu. Dükkanlara mektuplar yağmaya başladı. Sakızı ayrı satıyor musunuz? Daha fazlasını alabilir miyiz? İşte o an Wrigley altın madeni bulduğunu anladı. Bu sefer hata yapmadı. 1892'de hayatının en kritik kararını verdi. Kabartma tozunu da bıraktı. Tıpkı sabunu bıraktığı gibi. Tüm geleceğini sakıza yatırdı ve W.W.M. Wrigley Jr. şirketi doğdu. O gün sadece Wrigley'nin kaderi değil, tüketim dünyasının tarihi de değişti. Çünkü artık sakız küçücük bir eğlencelik olmaktan çıkıp bir imparatorluğun temel taşı olacaktı. William Wrigley Jr. şunu çok iyi biliyordu. Sadece popüler bir ürüne sahip olmak yetmezdi. Çünkü nice ürün gelip geçmişti. Ama arkalarında iz bırakmamıştı. Oysa o, kalıcı bir imparatorluk kurmak istiyordu. Coca-Cola gibi, herkesin bildiği, duyduğu anda tanıyacağı bir marka yaratmalıydı. Ve kararını verdi. Ürününün adı kendi adı olacaktı. Cesurdu. Çünkü bu sadece sakız satmak değildi. Kendi ismini Amerika'nın hafızasına kazımaktı. 1893'te iki marka çıkardı. Biri tatlı, farklı aromasıyla Juicy Fruit, diğeri ise ferahlatıcı tadıyla Wrigley Spearmint. İşte bu ikisi kısa süre içinde Amerikan ikonlarına dönüştü. Rakiplerinin çoğu küçük, bölgesel üreticilerdi. Onlarsa sadece kendi bölgelerini düşünürken Wrigley çok daha büyük hayal kuruyordu. Önce Amerika'yı, sonra dünyayı. Onun stratejisi iki basitti ama devrim niteliğindeydi. Amansız reklamcılık ve perakendecilerle güçlü bağlar. Reklama öylesine değil, adeta dini bir inançla bağlıydı. Rakipleri reklam harcamalarında temkinliyken, Wrigley kazandığı her karı neredeyse tamamen reklama yatırıyordu. Onun mottosu netti. Hızlı söyle, sık söyle. Modern reklamcılığın öncülerinden biri oldu. Demiryolu hatlarını, otoyolları kocaman, renkli billboardlarla kapladı. Gazetelerde, dergilerde ilanlar verdi. Sokak tramvaylarını bile reklam panosuna çevirdi. Çünkü işe gidip gelen insanların her gün bakacaklarını biliyordu. Reklamları basit ama etkiliydi. Mutlu insanlar, gülen yüzler, Wrigley'nin neşeli maskotları ve göz alıcı logolar. Hep olumlu mesajlar verdi. Sakız tazelikti, eğlenceydi, modernlikti. 1915'te ise tarihe geçen bir hamle yaptı. ABD'de yayınlanan her telefon rehberini satın aldı. Orada yazan bir virgül 5 milyon kişiye ücretsiz sakız paketi postaladı. Düşünsene, bir sabah posta kutunu açıyorsun ve içinde 4 çubuk sakız var. Daha önce bu ölçekte hiç kimse böyle bir şey denememişti. Maliyeti devasa olsa da etkisi muazzamdı. Bir gecede Wrigley adı Maine'den Kaliforniya'ya kadar milyonlarca evin içine girdi. 2 yıl sonra 1917'de bu sefer tam 7 milyon kişiye ücretsiz sakız gönderdi. Ama Wrigley'nin sırrı sadece reklamlarda değildi. O, ürününü satan tüccarları müşteri değil, ortak olarak görüyordu. Büyük siparişler verenlere kasa, lamba, terazi, hatta ustura gibi hediyeler veriyordu. Sakızları koymaları için özel cam vitrinler yaptırıp mağazalara ücretsiz gönderiyordu. Böylece Wrigley sakızı hep en önde, en göz alıcı yerde duruyordu. Kendi satış ekibine de krallar gibi davrandı. İyi maaş verdi. Onlara sadakat aşıladı. Çünkü biliyordu ki mutlu bir satış elemanı, mutsuz olandan çok daha büyük bir azimle raf savaşını kazanır. Ve sonuç mu? Kaçınılmazdı. Bu stratejiyle Wrigley sakızı durdurulamaz hale geldi. 20. yüzyılın başında W.M. Wrigley Jr. şirketi dünyanın en büyük sakız üreticisi olmuştu. Artık William Wrigley Jr. sadece Philadelphia'lı bir satış elemanı değildi. O tartışmasız sakız kralıydı. Serveti büyüdükçe büyüyordu. Ama onun enerjisi hiç azalmadı. Çünkü hep bir sonraki büyük fırsatın peşindeydi. William Wrigley Jr.'ın serveti büyüdükçe hayalleri de sakızın çok ötesine taşmaya başladı. Artık sadece sakız kralı değildi.
Şehrin, sporun ve hatta turizmin simgesine dönüşmek üzereydi. Chicago'nun kalbine, Michigan Caddesi'ne yükselen o muhteşem Wrigley binasını yaptırdı. Parlak beyaz terrakotta kaplamalarıyla göğe uzanan bu kule, yalnızca bir ofis değil, adeta Wrigley'nin başarısının taş ve çimentoyla yazılmış bir ilanıydı. "Ben buradayım," diyordu. Ama Wrigley'nin hayalleri gökdelenlerle sınırlı değildi. Güney Kaliforniya kıyılarında 22 mil uzunluğunda büyülü bir ada vardı. Santa Catalina. O adada kontrol hissesi satın aldı. Sessiz sahilleri, yemyeşil tepeleriyle Catalina'yı bir turizm cennetine dönüştürdü. Sanki Amerika'ya yeni bir oyun alanı armağan ediyordu. Ve elbette en büyük tutkularından biri vardı. Beyzbol. Wrigley için beyzbol, iş dünyasının küçük bir yansımasıydı. Rekabet, takım ruhu ve halkla bağ kurma. Hepsi oradaydı. 1916'da Chicago Cubs'a ortak oldu. Takımın o dönemdeki evi çelik ve betondan yeni inşa edilmiş Wigman Park'tı. Çoğu ortak gibi arka planda kalabilirdi. Ama o öyle biri değildi. Kısa sürede takımın yönetimine dahil oldu. 1921'de ise ortaklarını satın alarak Cubs'ın tek sahibi haline geldi. Takıma da aynı felsefeyi uyguladı. İnsanlara kaliteli bir ürün sun, onlara iyi bir deneyim yaşat. Stadyuma büyük yatırımlar yaptı. Tribünleri genişletti. Özellikle kadınlar ve çocuklar için ortamı daha rahat ve cazip hale getirdi. Sık sık maçlara gidiyor, seyircinin arasında görünüyordu. Çünkü onun için stadyumda bir reklamdı. Temiz, güzel ve keyifli bir yer olmalıydı. Nitekim sonradan buraya dostane sınırlar denecekti. 1926'da belki de en parlak hamlesini yaptı. Stadyumun adını değiştirdi. Wrigley Field. Bu sadece bir isim değildi. Chicago'ya bir armağandı. Kendi adını şehrin kalbine mühürleyen bir damgaydı. Bugün bile Wrigley Field, spor dünyasının en ikonik ve en sevilen sahalarından biri olarak anılıyor. Onun yönetiminde Cubs altın yıllarını yaşadı. 1929'da Ulusal Lig şampiyonluğunu kazandılar. Ama hayatın kaçınılmaz sonu geldi. Ocak 1932'de Arizona'daki kış malikanesinde 70 yaşındayken uykusunda sessizce hayata veda etti. Yıllarca dinmeyen o enerji sonunda durdu. Arkasında küresel bir imparatorluk, dev bir servet ve Amerika'nın kalbine kazınmış bir isim bıraktı. Ama aynı zamanda büyük buhranın sert rüzgarlarına kapılmış bir dünya ve tek başına bu fırtınayı göğüslemek zorunda kalan bir varis. Oğlu Philip Knight Wrigley, babasının tam zıttı bir adam. Ve şimdi koca imparatorluğun gölgesi onun üzerine düşüyordu. Bir imparatorluğu devralmak, hele ki doğa gücü gibi bir babanın ardından, kolay bir şey değildir. 1894 doğumlu Philip K. Wrigley işte tam da böyle bir mirasın içine doğdu. Babası William Jr. sıfırdan açlıkla ve mücadeleyle bir imparatorluk kurmuştu. Ama Philip o günleri hiç bilmedi. Kaçak bir çocuğun sokakta gazete satma çilesini, yağmurda çamurda dolaşan gezgin satıcının dayanıklılığını hiç tatmadı. O Chicago'nun Lakeshore Drive'daki görkemli malikanesinde ve Wisconsin'deki Lake Geneva kıyısındaki geniş arazilerde büyüdü. Çocukluğu ayrıcalıkla doluydu. Ama aynı zamanda hep o büyük gölgenin altında geçti. William Wrigley Jr.'ın gölgesi. Babası oğlunu seviyordu, evet. Ama o kadar parlak, o kadar baskın bir figürdü ki Philip'in kendi ışığını bulması zordu. Daha doğarken bir gün bu imparatorluğu devralacağı belliydi. Eğitiminde hiçbir masraftan kaçınılmadı. Yale'in prestijli Sheffield Bilim Okulu'ndan mezun oldu. Ama iş dünyasına atıldığı yer babasının çamurlu yolları değil, doğrudan beyaz terrakotta kaplı Wrigley binasının parlak ofisleriydi. Birinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri donanmasında teğmen olarak görev yaptı. Deniz havacılığındaki bu deneyim onun titiz, detaycı ve düzenli kişiliğine çok uygundu. İnsanlar onu zeki, çalışkan, dürüst ve sakin biri olarak tanıyordu. Ama şunu da açıkça söylüyorlardı. Babasının enerjisi, kolay cazibesi, spot ışığını sevmesi onda yoktu.
William Jr. kalabalıkların önünde parlayan bir şovmendi. Philip ise defterleri, notları ve dikkatli analizleri tercih ediyordu. 1932'de babası uykusunda öldüğünde 37 yaşındaki Philip kendini bir anda şirketin başında buldu. Wrigley şirketinin başkanı ve Chicago Cubs'ın yeni sahibi artık oydu. Ama zamanlama daha kötü olamazdı. Amerika, büyük buhranın karanlık pençesindeydi. 4 Amerikalıdan biri işsizdi. İşletmeler her gün kepenk indiriyordu. Babasının iyimserliğinin yerini toplumun her yanını saran korku ve belirsizlik almıştı. Ve şimdi herkesin aklındaki soru şuydu: bu sessiz, mütevazı adam babasının dev mirasını koruyabilecek miydi? Yoksa Wrigley İmparatorluğu fırtınada savrulup gidecek miydi? Philip K. Wrigley babasından farklıydı. William Jr. içgüdü ve karizmayla yönetirdi. Oysa Philip araştırmaya, verilere ve planlamaya yaslanıyordu. Büyük buhranın zorlu günlerinde şirketin en büyük gücünün sadece sakız olmadığını gördü. Wrigley adı kalite ve güvenin simgesiydi. Babası gibi o da reklamın gücüne inanıyordu. Hatta o meşhur felsefeyi devam ettirdi. İnsanların en az satın aldığı zamanda en çok reklam yap. Rakipler bütçelerini kısmaya çalışırken Philip reklamı 2 katına çıkardı. Billboardlarda, gazetelerde ve dergilerde Wrigley adı insanların zor günlerinde küçük ama tatlı bir kaçış olarak hep göz önündeydi. Ve bu strateji işe yaradı. Şirket sadece buhranı atlatmadı. Daha da güçlenerek çıktı. Philip, babasının bir kopyası değildi ama kendi yoluyla zekasını ve liderlik yeteneğini kanıtlamıştı. Yine de onu asıl sınayacak fırtına ufukta bekliyordu. İkinci Dünya Savaşı. 1941'de Amerika savaşa girdiğinde Wrigley şirketi için bu adeta varoluşsal bir tehditti. Çünkü sakız yapmak için gereken her şey artık stratejik malzemelerdi. Şeker rasyonlandı, Orta Amerika'dan getirilen çiklı kıtlaştı, hatta folyo ambalaj bile savaş malzemesi sayılıyordu. PK'nin önünde zor bir seçim vardı. Ya formülü bozacak, düşük kaliteli bir sakızı yine Spearmint, Doublemint ve Juicy Fruit markalarıyla piyasaya sürecekti. Ya da sivil pazar için üretimi tamamen durduracaktı. Çoğu şirketin kararı kolaydı. Kaliteyi düşür, satmaya devam et. Para kazanmaya bak. Ama Philip için Wrigley adı basit bir marka değildi. Bu, babasının Amerikan halkına verdiği bir sözdü. O ismin altında kötü bir ürün satmak ona göre ihanetti. Ve işte marka yönetimi tarihine geçecek o karar. Wrigley, 3 büyük markasını savaş boyunca sivil pazardan çekti. Tüm üretim Amerikan askerlerine gönderilecekti. Cephedeki askerler için küçük ama değerli bir teselli, memleketten tanıdık bir tat. Philip bunu halka büyük bir açıklıkla duyurdu. Beklediğiniz kalitede üretemeyeceksem size hiç satmayacağım. İşte o kadar netti. Boş kalan rafları doldurmak için geçici bir marka yarattı. Orbit. Paketlerin üzerinde açıkça yazıyordu: bu, savaş koşullarında üretilmişti. Wrigley'nin olağan kalitesine ulaşamıyordu. Böylesi ticari dürüstlük neredeyse görülmemiş bir şeydi. Koca şirketi büyük bir riske atıyordu. Rakipler müşterileri kapabilirdi. Wrigley markası bir kuşağın hafızasından silinebilirdi. Ama tam tersi oldu. Halk bunu zayıflık değil, onur ve vatanseverlik olarak gördü. İnsanlar Wrigley'e daha çok saygı duymaya başladı. Ve savaş bittiğinde Spearmint, Doublemint ve Juicy Fruit eski kalitesiyle geri döndü. O zaman sadakat öylesine güçlüydü ki marka hiç olmadığı kadar parladı. Philip K. Wrigley kısa vadeli kazançlardan vazgeçerek uzun vadeli güvenin ve bütünlüğün çok daha değerli olduğunu kanıtlamıştı. Babasının mirasını korumanın yolu onu gerektiğinde feda etmekti. Philip K. Wrigley, Sakız İmparatorluğunu savaşın zorlu koşullarında ayakta tutmayı başarmıştı. Ama onun için cephede başka bir savaş daha vardı: beyzbol. Milyonlarca genç adam cephelerde görev yapıyordu. Hatta Ted Williams ve Joe DiMaggio gibi efsane oyuncular bile üniformalarını giymiş, savaşa katılmıştı. Major League Baseball kadroları boşalmıştı. Tribünler de boşalmaya başlamıştı, çünkü insanların gözü artık sahada değil, savaş haberlerindeydi. Takım sahipleri endişeliydi.
Ya beyzbol halkın gözünden silinirse? İşte o anda P.K. Wrigley devreye girdi. Hep plan yapan, hep ileriye bakan bu adam cesur bir fikir ortaya attı. Eğer erkekler oynayamıyorsa neden kadınlar oynamasın? Amaç basitti. Yorgun, savaşın yükünü taşıyan Amerika'ya eğlence sunmak ve stadyumları yeniden doldurmak. Fikri diğer takım sahiplerine sundu. Önce şüpheyle bakıldı ama çaresizlik onları ikna etti. 1943'te Wrigley'nin öncülüğünde All American Girls Professional Baseball League kuruldu. Bu sadece bir yedek lig değildi. O dönemde benzersiz bir kültürel deneydi. Wrigley, sahada hem atletik hem de topluma göre kadınsı kabul edilen bir imaj yaratmak istedi. ABD ve Kanada'dan en iyi kadın oyuncular seçildi. Ama seçim yetmiyordu. Kadınlar Helena Rubinstein Güzellik Okulu'na gönderildi. Orada makyaj yapmayı, şık yürümeyi, saçlarını taramayı öğrendiler. Çünkü ligde sadece iyi oynamak değil, hanımefendi gibi görünmek de şarttı. Üniformaları bile bu bakış açısını yansıtıyordu. Kısa ve kabarık etekler. Kaymak için uygun değildi belki ama seyircinin ilgisini çekecek şekilde tasarlanmıştı. Üstelik sıkı bir davranış kuralı vardı. Kamuda sigara içmek, içki içmek yasaktı. Refakatsiz dolaşmak yoktu. Her zaman zarif, her zaman düzgün görünmeliydiler. Oyun ise ilginç bir karışımdı. İlk başta softbol kurallarıyla başladı. Büyük topla, alt el atışlarla. Ama zamanla üstten atışlar geldi. Kurallar beyzbola daha çok benzemeye başladı. Ve ortaya gerçekten rekabetçi, hızlı ve heyecanlı bir oyun çıktı. Kadınlar sahada inanılmaz bir mücadele ruhuyla oynuyorlardı. Halkın tepkisi şaşırtıcıydı. İlk sezon 200 bin kişi tribünlere geldi. Savaş sonrası zirvede ise bir sezonda neredeyse 1 milyon seyirci maça gitti. Bu lig Amerika'da beyzbol ruhunu diri tuttu. Ama daha da önemlisi yüzlerce kadına profesyonel sporcu olma fırsatı verdi. Oysa o dönemde kadınların böyle bir şansı neredeyse yoktu. Lig 1954'te kapandı. Çünkü savaş bitince Amerika eski geleneksel kalıplarına dönmüştü. Ama geriye unutulmaz bir miras kaldı. Sessiz, muhafazakar görünen P.K. Wrigley aslında kadın sporlarının öncülerinden biri olmuştu. Ve bu ironikti. Çünkü Wrigley Field'daki Cubs yönetiminde başarı çoğu zaman hayal kırıklığı yaratırken onun kadın beyzboluna yaptığı yatırım bir devrim olarak tarihe geçti. PK'nın adını sadece sakız ve Cubs değil, kadınlara açtığı bu kapıda yaşattı. Wrigley'nin sakız imparatorluğu ayakta ve güçlüydü. Ama Chicago Cubs, işte orada işler hiç aynı değildi. Eğer şirket onun zekasının bir kanıtıysa, Cubs da onun kalıcı hayal kırıklığının sembolüydü. P.K. Wrigley, beyzbolu seviyordu. Gerçekten seviyordu. Ama beyzbola bakışı çoğu taraftarın istediğinden bambaşkaydı. Onun için Cubs, kazanan bir takım olmaktan çok Chicago'nun çalışan aileleri için uygun fiyatlı bir kaçıştı. Bir gündüz eğlencesi yeşil sahada geçirilen pastoral bir vakitti. Bu yüzden Wrigley Field'a gece maçları için ışık koymayı reddetti. Diğer stadyumlar çoktan yapmıştı ama pek inatla karşı çıktı. "Beyzbol gündüz oyunudur," diyordu. Gece maçlarının aile dostu olmayan, daha gürültücü bir kitleyi çekeceğine inanıyordu. Aynı felsefesi oyunculara da yansıyordu. Şampiyonluk satın almak fikrinden hoşlanmıyordu. Serbest oyunculara astronomik paralar ödemeyi reddediyordu. Bunun yerine yetenekleri çiftlik sisteminden yetiştirmeye inanıyordu. Uzun vadede mantıklıydı belki. Ama taraftarlar için bu sadece cimrilik gibi görünüyordu. Bir an için umut ışığı belirdi. 1945'te savaş bitmek üzereyken Cubs ulusal lig şampiyonluğunu kazandı. Şehir sevinçten havaya uçtu. Phil Cavarretta ve Stan Hack gibi yıldızlar önderliğinde takım dünya serisine çıktı. Chicago'nun kalbi hızla atıyordu. Ama o seride yaşanan küçük bir olay tarihin en meşhur lanetlerinden birine dönüştü. Billy Goat Tavern'ın sahibi Billy Sianis,
Evcil keçisi Murphy ile birlikte stadyuma girmek istedi. Keçi için bileti bile vardı. Ama diğer seyirciler kokudan şikayet edince ikisi kapı dışarı edildi. Sianis öfkeyle kollarını kaldırdı ve şu sözleri söylediği rivayet edildi. Bir daha asla kazanamayacaklar. Cubs o maçı kaybetti. Ardından seriyi kaybetti. Ve sonra yıl yıl, 10 yıl, 10 yıl hep kaybetmeye devam etti. 1945'teki o dünya serisi 20. yüzyıl boyunca Cubs'ın son finali olacaktı. Billy Goat laneti efsaneleşti. Ama taraftarların çoğu lanetten çok P.K. Wrigley'i suçladı. Çünkü Yankees gibi takımlar Steinbrenner'ın agresif yatırımlarıyla hanedanlıklar kurarken Wrigley geçmişte takılı kalmıştı. Hatta 1960'larda getirdiği Koçlar Koleji deneyi, tek bir menajer yerine bir koçlar komitesiyle takımı yönetmek tam bir kaosa dönüştü ve yenilgiler artarak devam etti. Sakız işinde ileri görüşlü bir lider olan adam, beyzbol takımında gelenek ve nostaljinin zincirine vurulmuş gibiydi. Kamuoyu algısı değişti. O artık şehrin iyiliğini düşünen bir sahip değil, uzak, çağ dışı bir zengin olarak görülüyordu. Taraftarlar için Cubs bir şakaya dönüşürken PK bu karikatürün ağırlığını taşımak zorunda kaldı. 1977 Nisan ayında 82 yaşında hayatını kaybetti. Arkasında dev bir şirketin saygın başkanı ve başarısız bir beyzbol takımının sahibi olarak karmaşık bir miras bıraktı. Onun adı dürüstlük ve yenilikle anılıyordu ama aynı zamanda inatçılık ve sportif başarısızlıkla da. Ve sonra avukatları ve muhasebecileri onun muazzam mal varlığını hesaplamaya başladığında imparatorluğun gizli zayıflığı ortaya çıktı. Çünkü o serveti oğluna William Wrigley üçüncüye bırakmak sadece şatafatlı malikaneler ve şirket hisseleri değil, aynı zamanda devasa bir vergi borcu demekti. Bu borç, buhrandan, savaştan, hatta Cubs'ın lanetinden bile daha tehlikeli bir tehdit olacaktı. Bir miras, yaşayan bir şeydir. Nefes alır, büyür, bazen de mirasçısının üzerine çöküp onu boğmaya başlar. 1977'de Philip K. Wrigley öldüğünde, oğlu William Bill Wrigley üçüncüye yalnızca bir imparatorluğun anahtarlarını değil, aynı zamanda 86 yılın başarılarını, beklentilerini ve ağırlığını bıraktı. 1933 doğumluydu. Hotchkiss ve Yale'de eğitim almıştı. Tıpkı ailesinin geleneğinde olduğu gibi. Ama karakteri çok farklıydı. Büyük babasının şovmenliği yoktu. Babasının metodik soğukkanlılığı da değil. O sessizliğiyle tanınan bir adamdı. Çekingen, mütevazı, kamuoyunun ilgisinden rahatsız olan biriydi. Soyadını bir ayrıcalık değil, ağır bir sorumluluk gibi taşıyordu. Arkadaşları onu hep kibar, onurlu ama bilinmez diye tarif ederdi. Ön planda olmaktan çok kenarda durup dinlemeyi tercih ederdi. Aile işine sadakatle girdi. Şirketin her departmanında çalışarak karmaşık yapıyı öğrenmeye çabaladı. Daha 28 yaşındayken 1961'de başkan ve CEO olmuştu. Ama asıl güç babasının elindeydi. Philip ölümüne kadar şirketin nihai otoritesiydi. Bu yüzden Bill için 16 yıl süren bir çıraklık dönemi oldu ve sonunda sıra ona geldi. 1977'de babası öldüğünde Bill tam anlamıyla dümenin başına geçti. Ama bilmediği şey, babasının ölümüyle birlikte saatli bombanın patlayacak olmasıydı. Wrigley ailesi aslında klasik bir ikilemin içindeydi. Varlık zengini ama nakit fakiri. 1977'de servetleri yaklaşık yarım milyar dolar ediyordu. Bugünün milyarlarca dolarına denk bir rakam. Ama bu servet nakit olarak ellerinde yoktu. Çoğunluğu iki şeyden oluşuyordu. Wrigley şirketindeki kontrol hissesi ve Chicago Cubs'ın tamamına sahiplik. Ve ABD vergi yasaları acımasızdı. Babasının ölümüyle birlikte miras vergisi geldi. O dönemde büyük miraslar için vergi oranı %77'ye kadar çıkabiliyordu. Fatura 10 milyonlarca dolar tutuyordu. Üstelik nakit olarak ödenmesi gerekiyordu. Bill'in elinde nakit yoktu. Ya bir şey satılacak ya da vergi ödenemeyecekti. İlk akla gelen seçenek Wrigley şirketi hisseleriydi. Ama bu aile için kırmızı çizgiydi.
Çünkü hisselerin satılması yalnızca parayı toplamakla kalmayacak. Kontrolün seyrelmesine, hatta düşmanca bir satın almaya kapı aralayacaktı. Büyük babasının sıfırdan kurduğu o çekirdek işin kontrolünü kaybetmek Bill için kabul edilemezdi. Geriye tek seçenek kalıyordu. Chicago Cubs. Bu acımasız ama gerçekçi bir tercihti. Cubs kültürel olarak değerliydi ama finansal açıdan hep yük olmuştu. Takım para kaybediyordu. Oyuncu maaşları yükseliyordu. Gelecekte zararlar daha da büyüyecekti. Şirket hisselerinden farklı olarak Cubs tek parça halinde satılabilirdi ve böylece Wrigley şirketinin kalbi korunurdu. Soğuk rakamlar tek bir yönü işaret ediyordu. Krallığı kurtarmak için taç mücevheri feda edilecekti. Bill Wrigley için karar taş gibi ağırdı. Büyük babası gibi oyuna tutkuyla bağlı değildi. Babası gibi yıllarca tribünlerde heyecan duymamıştı. Ama Cubs'ın ne anlama geldiğini herkesten iyi biliyordu. Bu takım sadece bir beyzbol kulübü değildi. Wrigley ailesinin Chicago ile bağının yaşayan sembolüydü. Büyük babası takımı almış, geliştirmiş ve stadyumuna adını vermişti. Babası tam 40 yıl boyunca onu yönetmişti. Cubs'ı satan Wrigley olmak. Bu sadece bir iş kararı değil, 80 yıllık bir güvenin kırılması demekti. Yine de matematik acımasızdı. Vergi faturası büyüktü, nakit yoktu ve zaman daralıyordu. 4 yıl boyunca aile ve avukatlar IRS'le boğuştular. Planlar yapıldı, boşluklar arandı, ödeme seçenekleri tartışıldı. Ama sonuç değişmedi. Tarih yaklaştıkça tek çözüm belli oldu. Cubs satılacaktı. Bill Wrigley en azından bu ayrılığın onurlu olmasını istiyordu. Takımı Chicago'da tutacak, Wrigley Field'ın ruhuna zarar vermeyecek bir sahip aradı. Sonunda gözünü Tribune Company'ye dikti. Chicago'nun dev medya şirketi, Tribune gazetesi, WGN televizyonu ve radyosuyla şehrin köklü kurumlarından biriydi. Dahası, WGN uzun yıllardır Cubs'ın maçlarını yayınlıyor, takımı ulus çapında milyonlara ulaştırıyordu. Tribune'ün hem gücü vardı hem de kökleri. Müzakereler sessiz ve gizli yürütüldü. Ama 1980 bir baharında bomba patladı. Haber Chicago'yu bir yumruk gibi sarstı. 16 Haziran 1981'de Tribune Company'nin Chicago Cubs'ı Wrigley ailesinden 20,5 milyon dolara satın aldığı resmen açıklandı. Küçük, soğuk bir basın toplantısında gözle görülür şekilde rahatsız Bill Wrigley kameraların karşısına geçti. Kararın ne kadar üzücü olduğunu, aileyi bu noktaya iten miras vergilerinin ağırlığını anlattı. Ve tek tesellisi şuydu: belki de bu yeni sahiplik Cubs'a o ve babasının veremediği şampiyonluğu verecekti. Ama Chicago halkı için bu açıklamalar yarayı kapatmaya yetmedi. Tepki karışıktı. Üzüntü, öfke ve mecburi kabullenme. Çünkü nesiller boyu Wrigley ailesi Cubs demekti. Onların sahipliği ne kadar başarısızlık yaşanmış olursa olsun, beyzbolun daha saf, daha romantik günlerine uzanan bir köprüydü. Şimdi ise takım koca bir medya devine satılıyordu. Spor yazarları bir dönemin sonu diye manşet attı. Radyoları arayan hayranlar kimi hükümetin vergi politikalarını suçladı, kimi Wrigley ailesini ihanetle. Çoğunun kalbindeki duygu ise aynıydı. Takımın ruhu bir vergi faturasını ödemek için satılmıştı. O günden sonra Wrigley Field'ın dostane sınırları bile daha az dostane, daha kurumsal hissettirmeye başladı. Bill Wrigley hayatı boyunca kamu gözünden kaçan bir adamdı. Ama Cubs'ın satışıyla birlikte istemeden de olsa şehrin önünde yüzleşmek zorunda kaldı. Zinciri kıran Wrigley oydu. Chicago halkı için affı zor bir etiket. Bill içinse ömrünün geri kalanında taşıyacağı ağır bir yük. Çünkü gerçekte tek yaptığı şey ailesinin kalbini korumaktı. Sakız İmparatorluğunu ayakta tutmak. Ama bu uğurda Wrigley adını şehrin ruhundan söküp almıştı. Cubs satışından sonra daha da geri çekildi. Bütün dikkatini şirkete verdi.
Gösterişli reklam kampanyalarının, dev vizyonların zamanı geçmişti. Onun liderliğinde şirket temkinliydi. Strateji basitti. Riskleri azalt, istikrarı koru, yavaş ama güvenli büyü. Wrigley, şirketi artık büyük hamleler yapan bir devrimci değil, kaleyi savunan bir muhafız gibiydi. Bill, uluslararası pazarlara açıldı. Verimliliğe odaklandı. Ama tüketim malları dünyası hızla değişiyordu. Dev gıda konglomeratları küçük aile şirketlerini tek tek yutuyordu. CBS, Revlon gibi köklü aile markaları bile kurumsal devlerin eline geçmişti. Bu çağda Wrigley bağımsız kalmayı başardı. Bill'in en büyük başarısı buydu. Şirketi bağımsız tutmak, satılmasına izin vermemek. Başkan, genel müdür, CEO, tüm güç onda toplanmıştı. Ama o, bu gücü yüksek sesle sergileyen bir adam değildi. İkonik Wrigley binasından yönetti şirketi. Sessiz, neredeyse münzevi bir hayat sürdü. Röportaj vermez, sosyal hayattan uzak dururdu. Serveti muazzamdı ama ondan keyif almazdı. Ailesinde de fırtınalar vardı. Zor bir boşanma, kişisel acılar. Büyük babasının enerjisi, babasının metodik kararlılığı, hepsi gitmişti. Onun yerine görev duygusuyla kaleyi savunan, biraz yorgun, biraz yalnız bir adam almıştı. Şehirle olan canlı bağ, Cubs üzerinden kurulan o duygusal ilişki artık kopmuştu. Wrigley adı halkın hayatında günlük bir heyecan değil, sadece bir sakız paketinde görülen bir marka ya da Michigan Avenue'daki binada yazılı bir isimdi. Bill'in sonu hayatı gibi sessiz geldi. Mart 1999'da Drake Oteli'ndeki dairesinde zatürreyle mücadele ederken hayata gözlerini yumdu. Henüz 66 yaşındaydı. Ölümü ani, beklenmedikti. Ama asıl önemlisi bir dönemin kesin sonunu işaret ediyordu. Çünkü Bill, Cubs'ı bir aile hakkı olarak gören son Wrigley'di. P.K. tarafından bizzat yetiştirilmiş son varisti. İmkansız bir kararı vermiş, şehrin kalbini şirketin geleceğiyle takas etmişti. Arkasında hala sağlam, bağımsız ve karlı bir şirket bıraktı. Ama aynı zamanda küçülmüş bir miras. Artık Chicago'nun ruhuyla bağ kopmuş, sadece bir iş markası haline gelmiş bir ad. Ve şimdi Wrigley İmparatorluğu'nun yükü dördüncü nesle geçmişti. Oğlu William Wrigley Jr. Bill Jr. olarak bilinen, yeni bir milenyuma doğru dümeni devraldı. Elinde güçlü bir şirket vardı. Ama ufukta küreselleşmenin ve dev birleşmelerin dalgaları kabarıyordu. Aile hanedanlığının son büyük perdesi açılmak üzereydi. Bir hanedanlık çoğu zaman gürültülü bir çöküşle değil, bir Excel tablosuyla, bir basın bülteniyle ve birkaç imzayla sona erer. Wrigley ailesi için de öyle oldu. Bill Wrigley, üçüncünün sessiz ölümüyle birlikte imparatorluğun liderliği dördüncü nesle geçti. William Wrigley ikinci, yani Bill Jr., 1963 doğumlu Bill Jr., seleflerinden farklıydı. Harvard'da eğitim görmüş, modern kurumsal dünyanın diliyle yetişmişti. Babasının sessizliğinden ve büyük babasının şovmenliğinden farklı olarak çağdaş bir CEO gibi kamu rolünde rahattı. Duke Üniversitesi'nin ardından Wharton'dan MBA aldı. Sadece aile şirketinde değil, Morgan Stanley'de de çalıştı. Yani o Wall Street'in dilini öğrenmişti. Birleşmeler, satın almalar, hissedar değeri. Tam da 21. yüzyılın rekabeti için gerekli olan dildi bu. 1999'da babasının ölümünden sonra şirketin başına geçtiğinde elinde istikrarlı ama durağan görülen bir dev vardı. Wrigley hala karlıydı ama tüketim malları arenası değişmişti. Nestle, Kraft, Hershey, Cadbury hepsi küresel ölçekte savaşıyordu. Dev birleşmeler, agresif satın almalarla pazarı kapatıyorlardı.
Wrigley ise tüm tarihi görkemine rağmen bağımsız bir ada gibi savunmasız görünüyordu. Bill Jr. farkındaydı. Babasının çizgiyi koruma stratejisi artık işlemezdi. Hayatta kalmak için büyümek gerekiyordu ve bu yüzden cesur bir yola girdi. Şirketin yönetim katını profesyonelleştirdi. Dışarıdan deneyimli yöneticiler getirdi. 2002'de Hershey'i satın almak için harekete geçti. Eğer anlaşma gerçekleşseydi, küresel bir şekerleme devi doğacaktı. Ama Hershey Vakfı engel oldu. Yine de bu hamle, Wrigley'nin yeni bir döneme girdiğinin işaretiydi. Artık savunmada değil, hücumdaydılar. En büyük adımı 2005'te attı. Kraft Foods'tan Altoids ve Lifesavers gibi ikonik markaları 1,5 milyar dolara satın aldı. Bu, Wrigley'i yalnızca sakız üreticisi olmaktan çıkarıp daha geniş bir şekerleme devine dönüştürdü. Gelirler arttı, ürün çeşitliliği büyüdü. Bill Jr. kendini kanıtlıyordu. Aile adının layık varisi, modern oyunu bilen ve oynayan bir liderdi. Ama oyun değişiyordu. Ve rakiplerin saf büyüklüğü karşısında Wrigley büyüse bile hala küçük kalıyordu. Wall Street'in baskısı bitmedi. Düşmanca satın almaların tehdidi hiçbir zaman ortadan kalkmadı. Bir zamanlar sakızdan imparatorluk kurmuş bu aile, şimdi küresel ekonominin dev dalgaları arasında küçülen bir gemi gibiydi. Ve Bill Jr. çok iyi biliyordu. Hanedanlığın son perdesi yaklaşmaktaydı. Bill Wrigley Jr.'ın liderliğinin merkezindeki en büyük gerilim, aile geleneğiyle hissedar gerçekliği arasındaki çatışmaydı. Wrigley, şirketi halka açıktı. Evet. Ama özel bir hisse sınıfı sayesinde aile hala kontrolü elinde tutuyordu. Bu yapı, babasının onca yıl bağımsız kalmasını sağlamıştı. Aile, Wall Street'in 3 aylık rapor telaşından uzak, uzun vadeli vizyonla yönetim yapabiliyordu. Ama bunun bir bedeli vardı. Hisse fiyatı, şirketin gerçek parça parça satılsa değerini yansıtmıyordu. Daha büyük bir devin eline geçerse, o değer ortaya çıkabilirdi. Ve 2000'lere gelindiğinde birleşme ve satın almaların mantığı çok daha ikna edici hale geldi. Daha büyük bir ana şirket, Wrigley'e şunları verebilirdi. Dünyayı saran dağıtım ağları, perakendeciler karşısında daha güçlü pazarlık gücü, yükselen pazarlara açılacak sermaye. Aile içinse satış, tek hisseye bağlı serveti çeşitlendirmek demekti. Servetlerini nakde çevirip milyarlarca doları güvence altına almak, gelecek nesilleri sakız pazarının risklerinden korumak. Ve mükemmel alıcı beklenmedik bir yerden çıktı. Virginia merkezli dev çikolata üreticisi Mars Incorporated. Mars zaten M ve M's, Snickers, Mars Bar gibi küresel ikonların sahibiydi. Wrigley gibi bir aile şirketiydi. Kalite ve marka sadakatine dayalıydı. Ama çok daha büyüktü. Ve kritik bir boşluğu vardı. Çikolata deviydi. Ama sakız ve çikolata dışı şekerleme alanında güçlü değildi. İşte burada Wrigley'nin markaları. Spearmint, Double Mint, Juicy Fruit, Altoids tam anlamıyla mükemmel bir tamamlayıcıydı. Senaryo kusursuzdu. Mars'ın dev dağıtım gücü, Wrigley sakızlarını dünyanın en uzak köşelerine taşıyabilirdi. Wrigley'nin güçlü markaları Mars'ın portföyündeki boşluğu dolduracaktı. Ve aile için daha da önemlisi, Mars da onlar gibi özel bir aile şirketiydi. Wrigley'i yüzsüz bir borsa devine satmak acı verirdi. Ama Mars kültür olarak onlara yakın hissediliyordu. Wrigley markasına, Chicago mirasına saygı göstereceklerine inanıyorlardı. Ve elbette fiyat. Mars, küresel şekerleme tahtasını köşeye sıkıştırmak için ömürlük bir fırsat görüyordu. Ve karşılığında dudak uçuklatan bir teklif vermeye hazırdı. 28 Nisan 2008'de haber patladığında bu yalnızca bir iş duyurusu değil, bir dönemin sonu gibiydi. Mars Incorporated, W.M. Wrigley Jr. şirketini 23 milyar dolarlık nakit anlaşmayla satın alacağını açıkladı. Bu rakam Wrigley hisselerinin kapanış fiyatının tam %28 üstünde bir primdi. O kadar yüksekti ki
Reddedilmesi neredeyse imkansızdı. Anlaşma finansal mühendisliğin bir şaheseriydi ve perde arkasında Wrigley kadar efsanevi başka bir isim daha vardı. Warren Buffett. Buffett'ın Berkshire Hathaway'i Mars'a milyarlarca dolar kredi sağlayarak anlaşmaya ortak oldu ve yeni Wrigley iştirakinde küçük bir hisse aldı. Onun katılımı işleme adeta kutsama damgası vurdu. Şartlar özenle tasarlanmıştı. Bir satın alma gibi görünse de bir ortaklık mesajı veriliyordu. Wrigley şirketi Chicago'daki tarihi merkezinden ayrı bir iştirak olarak varlığını sürdürecek, Bill Wrigley Jr. ise yönetici başkan rolüyle kalacaktı. Bu, aile için yumuşak bir inişti. Yüzyıllık miras, kağıt üzerinde satılsa da marka kimliği korunmuş gibi hissettiriyordu. Ama Chicago için bu haber, buruk bir dejavu gibiydi. Önce Cubs gitmişti. Şimdi şirketin kendisi. Şehrin bağımsız, ailece yönetilen en büyük sembollerinden biri daha kayboluyordu. 117 yıllık bir hikaye kapanıyordu. Fakat aynı zamanda bir kabullenme de vardı. Çünkü 21. yüzyılın acımasız pazarında Wrigley'nin bağımsızlığı çoktan ödünç zamana kalmıştı. Wrigley hanedanlığının son büyük eylemi böylece tamamlandı. Asi büyük baba hiçbir şeyden bir imparatorluk kurmuştu. Disiplinli baba onu korumuştu. Ağır yüke katlanan oğul bütününü kurtarmak için bir parçasını feda etmişti. Ve modern torun 100 yılı aşkın emeği ve adı saf likit sermayeye çevirmişti. Artık Wrigley adı bir aile şirketi değil, bir markaydı. Değerli, güçlü ama başkasına ait. Bill Wrigley Jr. kısa süre sonra Mars Wrigley'deki görevinden ayrıldı. Böylece aile bir yüzyıldan fazla süredir Chicago sanayisinin kalbinde taşıdığı rolünden zarifçe sahneden çekildi. Servetleri nesiller boyu güvence altına alınmıştı. Hikaye görünüşte bitmişti. Ama tarih küçük bir son dokunuş yapmayı sever. 2 Kasım 2016'nın serin bir gecesinde Chicago nefesini tuttu. Cubs, Dünya Serisi'nin 7. maçının 10. vuruşundaydı. O Cubs, Billy Goat lanetinin takımı 108 yıldır şampiyonluk yüzü görmeyen, her defasında taraftarının kalbini kıran, sevimli kaybeden ve o gece Cubs kazandı. 108 yıllık kuraklık bitti. Şehir bir volkan gibi patladı. Lanet kırılmıştı. Bu saf, katıksız, tarifsiz bir mutluluktu. Ama Wrigley ailesi orada değildi. William Jr.'ın hayalini kurduğu, PK'nin boşuna kovaladığı, Bill Ertis'ün elden çıkarmak zorunda kaldığı o şampiyonluk nihayet gerçekleşti. Ama ironinin en acı haliyle aile artık çoktan sahneden çekilmişti. Cubs'ın kupayı kaldırdığı an, Wrigley'lerin adı hala stadyumun duvarındaydı. Ama artık sadece taşa yazılmış bir marka. Değil, bir ailenin kanlı canlı hayali değildi. Bugün Wrigley adı belki de tarihte hiç olmadığı kadar yaygın. Michigan Caddesi'nde göğe uzanan bembeyaz Wrigley binası hala gururla parıldıyor. Wrigley Field artık ulusal bir simge. Her yaz biletleri tükenen bir beyzbol katedrali. Ve orada, tribünlerde milyonlarca insan hala o ismi tezahürat ediyor. Wrigley, dünyanın dört bir yanında 180'den fazla ülkede hala bir markete girdiğinizde raflarda Spearmint, Doublemint ya da Juicy Fruit görüyorsunuz. Küçücük bir sakız paketi. Aslında dev bir mirasın sessiz tanığı. Bu markalar, bu binalar, bu stadyum. Hepsi hala bizimle. Hepsi Philadelphia'dan çıkmış huzursuz bir satıcının hırsının anıtları. Ama Wrigley destanı yalnızca bir iş hikayesi değil. Bu Amerikan kapitalizminin iniş çıkışlarının, kuşaktan kuşağa aktarılan sorumlulukların, hayalleri korumak için verilen zor kararların ve sonunda kişisel iradeyi aşan küresel güçlerin hikayesi.
Bir imparatorluğu inşa eden yaratıcı enerji, onu ayakta tutan görev bilinci, onu korumak için katlanılan acılar ve sonunda ailenin kontrolünü elinden alan dev pazarın soğuk mantığı. Ve işte ironisi. Bazen bir isim, onu yaratan ailenin kendisinden daha uzun ömürlü olur. Bazen bir miras, ancak yazarları sahneden çekildikten sonra gerçek anlamıyla yaşamaya başlar. Bu en basit ürünlerden birinin, küçücük bir sakızın, Amerikan rüyasının en kalıcı, en karmaşık ve en dokunaklı hikayelerinden birine dönüşmesinin öyküsü. Wrigley hikayesi. Hırsın, fedakarlığın ve mirasın adı.